Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, Sağlık Türkiye'de programımız devam ediyor. Diş hekimi Tülay Akkol konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Ece Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hocam yine güzel sorular var bugün. Fotoğraflarda yüzüm eğik çıkıyor diyen hastalara ne yapılabilir? Benim de mesela ciddi bir asimetrim var. O zaman yani eğer patolojik bir şey yok ise, yani dişinde herhangi bir şişme, apse gibi bir şey yok ise, patolojik değilse bu sefer şeye bakıyoruz. Yani ağız içerisine bakıyoruz. Bazen hastalarımızın veya danışanlarımızın, bize gelen hastaların bir tarafının diş eksikliği oluyor. Bir de o tarafta çiğneyemediği için diğer tarafta çiğniyor. Tabii ki o zaman diğer taraftaki kası çalıştırdığından şunun gibi. Bu kaslarda evet ve harekete geçiyor ve bu taraf şişme yapıyor. O zaman asimetrik görüntü oluşuyor. Ama şöyle diyeyim, zaten insanların hani bir altın oran diye bir şey var ya estetikte de. Yani insanların genelde %20'si veya %30'uydu yanlış hatırlamıyorsam. Birebir benim yüzümde de var asimetrik, çift taraflı çiğnediğim halde. %30'unda bu altın oran tam, yani yüzü ortadan ikiye böldüğünüzde, kapattığınızda diğerinin aynı birebir örtüşen insan sayısı popülasyonda çok az zaten. Çok az, evet. Peki dişlerimizde apse veya çürük yokken yüzümün bir yarısı şiş duruyor ise ne yapmalıyız? Herhangi bir bilmediğimiz bir şey, önce diş hekimine başvurmak lazım tabii ki. Belki bilmediğimiz bir patolojik durum olabilir. Kistler olabiliyor, tümörler olabiliyor. İşte başka bir dahiliye uzmanı, çene cerrahına bunlarla başvurup patolojik bir şey olmadığını öğrendiğimizde bu sefer işte fotoğraflar yardımıyla diş hekimliği, yani doğal bir asimetriklik yoksa, biz hastanın daha önceki, mesela 10 sene önceki fotoğraflarını istiyoruz eğer varsa, ki artık herkesin telefonunda var böyle bir şey. Sonradan oluşmuş ise mutlaka çenenin bir tek taraflı çene kullanmayla alakalı. Tek taraflı kullandığında o zaman diğer tarafta asimetri çok gözle belirgin bir hale geliyor. O taraftaki kullanmadığı yerdeki çene kemiğinde erimeler, rezorpsiyonlar başlıyor. Bayağı belirgin bir şekilde, mesela bu taraftaki çene kemiğinde ve köşesinde çok belirgin bir görüş varken bu taraf tamamen şöyle bir üçgen görüntü oluşmaya başlıyor. Asimetrinin sebebi o. Peki nasıl o iki tarafı dengeleyeceğiz? Çok basit. Tekrar diğer tarafı dişlendirdiğimizde veya diş vardır ama çiğnemiyordur, onun sebebini bulduğumuzda, çift taraflı çiğnemeye geçtiğinde hasta yaklaşık bir 6 ile 8 ay içerisinde yüz eski haline, eski orantısına geri dönebiliyor. Ama eğer iki taraf birden çiğnemiyorsa hasta ısrarla, o zaman onun görünüş açısından herhangi bir tedavisi olmuyor. Yani sonuçta bu iki tarafını eşit şekilde çiğnemesi gerekiyor. İki taraftaki kaslar eşit çalışsın. Peki plastik cerrahlara yönlendiriyor musunuz? Yani dolgu yapılması gerekiyor mesela. İşte şöyle yönlendiriyoruz. Hasta çok uzun yıllardır, belki hiç diş kullanmışsa, benim atıyorum 20 senedir bir tarafını kullanmıyor. O zaman sadece kas değil, içeriye, bu işin içine çene kemiği de giriyor. Kemikte rezorpsiyon olduğu için ne kadar kası çalıştırırsanız çalıştırın, yani sağ veya sol çene kemiğini mutlaka dolguyla destekliyoruz. Daha sert, daha rigid dolgularla görüntüyü eşitliyoruz. Ama tabii dolgularda biliyorsunuz yani birkaç yıllık ömrü var. Bu dolgular eridiğinde tekrar şey yapılıyor. Yani dolgu yapılıyor ömrü boyunca. Kendi yağından veya işte sentetik dolgularla bu asimetriyi düzeltmeye çalışıyoruz. Çok uzun yıllar kullanmadıysa işin içine devreye kemik de giriyor çünkü. Kullanılmayan yerde kemik rezorbe oluyor. Tabii, doğru. Peki iltihaplı dişlerde tedavi yaklaşımınız nasıl oluyor? Şimdi eğer iltihap çok fazla çene kemiğine yayılmadıysa, dişte çok fazla büyük bir harabet yok ise, tabii mutlaka dişi kurtarma bizim tek şeyimiz, tedavi şeklimiz, protokolümüz. Kanal tedavisi yapılıyor veya kanal tedavisi yetmiyor bazen. Apikal rezeksiyon dediğimiz kök ucundaki kistin veya işte apsenin ufak bir cerrahi işlem yardımıyla alınması, o diş mutlaka ağza tutuluyor. Veya diş çok köklüdür. Köklerinden bir tanesi gerçekten artık kurtarılamayacak durumdadır. O kökü cerrahi olarak alıp diğer iki kökle dişi idare ettirmeye çalışıyoruz. Yani en son aşamada değilse dişi çekmek bizim çok fazla işimize gelmiyor. Hasta mümkün olduğunca kendi doğal dişini kullanmasından yanayız. Apseli ise mutlaka ilk zaten yapılacak olan iş kanal tedavisi artı ilaç, medikal protokol ilaç verip bu apselin bir yavaşlatılması, sakinleştirilmesi. Peki her vakada antibiyotik kullanması doğru mu?
Tabii gerekiyorsa mecburen kullanacağız. Yani eğer yüzde kesinlikle bir görüntü olarak ağız içerisinde yani çene kemiğinin dışına taştıysa antibiyotik, apse mutlaka antibiyotik baskısıyla kullanmak gerekiyor. Peki ayrıca kendim bir şey öğrenmek istiyorum. Diş sıkmak sinüzitlere de zarar verir mi? Yani buradaki yani diş sıkma yani bu sinüslere de baskı yapar mı? Ya da Yok. buralara herhangi bir baskı Sinüsler yapar çene mı? kemiğinin içerisinde olan boşluklardır. Yani nasıl diyeyim %99.99 herhangi bir şey yapmaz ama sinüsünüzün içerisinde herhangi bir iltihabik durum varsa ve bir de diş kökleriniz sinüsün içerisindeyse her sıktığınızda onu harekete geçirdiğiniz için sadece görünür hale getirir. Yoksa diş sıkma sinüsteki herhangi bir ağrıyı veya apseyi oluşturmaz. Dişlerin kökleri sağlamsa ve sinüsün dışındaysa bazen diş kökü özellikle arka azılar kökleri sinüsün içerisinde olabiliyor. Üst arka azıların kökleri sinüs içerisinde olabiliyor. Bu dişin içerisindeki herhangi bir apse sinüse yayılıyor. Sinüse yayılınca tabii ki sinüsün içerisinde enfekte olmasına sebep oluyor. Bu dişi çektiğiniz zaman da büyük sıkıntı. Sinüsün içerisinden çektiğinizde orada ufak bir delik oluşuyor. Çekim sırasında, çekim soketinde. Tabii ki hastanın bunu çok iyi koruması lazım. Bazen biz flap kaydırma dediğimiz olay var. Hemen çekimden sonra sinüsün içerisini temizleyip, yıkayıp diş etini işte yana kaydırma dediğimiz yöntemle sadece dikmekle olmuyor. O deliğin kapatmamız gerekiyor. Onun içerisini kapatıp üzerine yeniden diş etiyle dikebiliyoruz. Biraz karışık anlattım biliyorum Çok ama iyi anladım da yani inanılmaz bir evet. sistem. Mutlaka o deliği yani sinüsün ağız ortamıyla ilişkilendirilmemesi gerekiyor. Çünkü Zararı ne? ağız ortamında milyarlarca bakteri var. Sinüsün içerisinde yaşayan, dost yaşayan bakterilerle onlar anaerobtur. Yani anaerob ne demek? Oksijensiz yaşayan mikroplar. Ağzımız içerisindeki mikroplar, bakteriler aerob. Yani oksijenle yaşayan bakteriler. Evet. Bu iki bakteriyi birbirine karıştırdığınızda eğer o deliği kapatmazsanız o zaman sinüsün tedavisi gerçekten çok zor oluyor. Çok geri dönüşümsüz olabiliyor. Çok sürekli tekrar ediyor bu sefer. O yüzden hemen anında diş çekildikten sonra bir delik oluşturursa mutlaka diş etinden bir flap kaydırıp, bir bölüm kaydırıp orayı kapatıp sonra üzerine diş etinin üzerine kapatmak gerekiyor. Çözüm mü peki bu? Tabii çözüm. Yani kesin çözüm yani. Tabii ama eğer hasta yine sigara içiyor ve ağız hijyenine dikkat etmiyorsa bazı vakalarda bu açılım yapıyor flap yani. Tekrar açılabiliyor. O yüzden o bölgede eğer diş çekiminden önce sinüsün içerisindeyse biz hastaya mutlaka bakın biz bu dişinizi çekeceğiz. İşte antibiyotik baskısı yaptık. İşte dişler çekilecek ama burada ufak bir delik oluşacak. Lütfen sümkürme, hapşırma, işte sigara kullanın bunlardan uzak durun. Çünkü her hapşurduğunuzda sinüsün ağızla olan ortamındaki o kapatıcı şeye baskı veriyorsunuz. Ve oradaki kaydırdığımız flapin açılmasına sebep olabiliyorsunuz. O yüzden burnunuzu temizleyecekseniz sadece peçeteyle ufak grip olabilirsiniz. Yani olmamanız gerekiyor tabii de ama olursanız da mutlaka kuvvetlice bir sümkürme hareketi yapmayın. Hapşururken burnunuzu tıkatıp sinüsün içerisinden baskı verecek şekilde, hava verecek şekilde yapmayın. Bunlara mutlaka dikkat edin diyoruz tabii. Sümkürmek de mi zararlı? Tabii eğer açıldıysa sinüs, oranın kapanması için ufak bir delik var çünkü orada. Ha, o flap açıldığı zaman Evet, diyorsunuz. o deliğin kapanmasını zorlaştırıyorsunuz. Sürekli böyle sümkürdüğünüzde, yani grip olduğunuz diye çok şiddetli bir şekilde burnunuzu temizlediğinizde o deliğin kapanmasına, o flapin açılmasına sebep, kapanmamasına ve flapin açılmasına sebep oluyorsunuz. O bölgede dikkat edeceksiniz. Sürekli sadece burnunuzu sileceksiniz, o kadar. Zormuş. Peki ağız kokusu neden oluşur hocam? Ağız kokusunun çok fazla faktörü var yani oluşması dedi. İlk başta aklıma gelen sistemik rahatsızlıklar. Yani bazı hastalıklarda çok belirgin, mesela şeker hastalarında ne kadar dişleri iyi olursa olsun, diş etleri çok sağlıklı da olsa, hastanın ağız hijyeni çok da iyi olsa çok belirgin bir amonyak kokusu vardır. Bunu geçiremezsiniz. Allah Allah, neden? Çünkü şeker hastalarındaki bakterilerin ağızda oluşturduğu ve midede oluşturduğu bakterilerin salgıladığı özel bir koku bu. O enzimlerden çıkan özel bir koku. Yani sadece ufak baskılayabilirsiniz ama tamamen yok edemezsiniz. Yani şeker hastalarında bu çok belirgin bir amonyak kokusu vardır. İşte bazı kemoterapi aldığınız ilaçlarda, ilaçların etkisi var. Onun dışında mide rahatsızlıklarında Helicobacter pylori dediğimiz bakteride
işte üçlü kombine antibiyotik kullanıyoruz ama o bakterilerin de çıkarttığı özel bir koku var. Bunlar hijyeni çok iyi olup da rahatsızlık, sistemik rahatsızlığı olan hastalardaki kokular. Onun dışında tabii ki hijyen kötüyse bir rahatsızlığı oluyor, yani ağız kokusu oluyor. Kullanılan dolguların veya kaplamaların özensiz olmasından, doku uyumuyla yani kötü olmasından orada bakteri birikimi oluşabiliyor. Tabii. Hastanın bir de hijyeninin kötü olması, yani bunlar etkilerden bazıları aklıma ilk gelenler ama Sigara, işte Tabii. bademcik iltihabı. tabii enfeksiyonlar, evet, Enfeksiyonlar. kullanılan kötü alışkanlıklar, bunlar çok fazla, yani arada diş ipi kullanılmaması. Çok böyle onu anlatmak istiyorum, değinmek istiyorum. Çok da basit bir kural var aslında, sistemik bir rahatsızlığınız olsun veya işte sadece sigara kullanması, yağ çekme diye bir yöntem var. Çok eski, milattan öncesine dayanan bir olay. Yani sabahları, bunu söylemeden geçemeyeceğim ağız kokusunu özellikle, sabahları sadece 10-15 dakikanızda soğuk sıkın bir yağ, bu Hindistan cevizi Hindistan olabilir cevizi. veya zeytinyağı olabilir, susam yağı da olabilir, soğuk sıkım olması 10-15 gerekiyor. dakika mı, saniye mi? Dakika. Dakika. Yani bunda ben vaktim o zaman sadece sabah kalkıyorum, hemen mutfağa gidip ağzıma bir yağ alıyorum. Yani bir çay kaşığı, tatlı kaşığı. Bunu alıp işte hazırlanıncaya kadar, eğer evde konuşacak kimse yoksa tabii daha hazırlanıncaya kadar işte giyiniyorsunuz, saçınızı Ağzınızda yapıyorsunuz. Aç karnına. Sadece Ne yapıyorsunuz, tutuyor bunun musunuz? en önemli özelliği boğaza gitmeyecek. Sadece dişlerinizin arasında, ön ağızda dolaştırıyorsunuz bunu. Ve o dişlerinizin arasındaki bakteriler bu yağın içerisine doluyor. İki önemli konu var. Bir, boğazınıza götürmüyorsunuz. Ön ağız dişler arasında dolaşıyor. İkincisi, 10-15 dakika hakikaten ciddi bir süre. Yüz kaslarınızı çalıştırıyorsunuz aslında. Bu da çok, yüz yokası için çok iyi. Ama tabii bir süre ilk başta alışıncaya kadar dil ve dudak kaslarınız çok yoruluyor. Çok Yani ben denedim onu işte, zaten diş sıkıyorum. Yani 3. gününde falan bıraktım. önce bir 5 dakikayla başlayın. Zaten hiçbir zaman böyle direkt 15 dakikalık kimse yapamaz. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika çıkabildiğiniz kadar çıkın. Ama ideali 15 dakika civarı, 13-15 dakika civarı. çünkü ben de. Yani hani 3-4 dakika içerisinde hani giyinirken uyanır uyanmaz bunu yapacaksınız ağzı. Sonrasında biz genelde lavaboya tükürmeyin, işte tuvalete daha büyük bir gidere tükürün ki orada çünkü bayağı koyu kıvamlı bir şey oluşuyor. Bu siz sonrasında dişinizi fırçalayıp dilinizin üzerini temizleyin. Bu gerçekten uzun zaman yapıldığında ağız kokusunu sistemik bile olsa, şeker hastası bile olsanız bu ağız kokusunu geçiriyor, tedavi ediyor. Bu çok eskilere dayanan bir gelenek. Evet, ben onu okumuştum. Çok evvelden okumuştum ama ben bayağı ağız hijyeni için, mesela ağız kokusunu giderdiğini okuyarak bunu yapmamıştım. Bu direkt mesela dildeki bakterileri Evet. sabah uyandığında temizlemek için Hindistan cevizi yağıyla hani ağız içi diş aralarında. çalkalanır ve diş araları, işte onu okumuştum. Ve hani dediğim gibi aldım, o kadar dedim ama dediğim 3 gün kadar falan yapabildim. Çok zor geldi bana. İşte direkt 10-15 dakikadan başladıysanız zor. Yani 3 dakika, 2 dakika, 5 dakika sonrasında yavaş. Benim için de çok zor. Ben Peki, de her zaman yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Sulandırsak mı yoksa Sek. sek? Sek. En zoru diyorsunuz. Maalesef sek. Zor işte. Ya zaten çok büyük bir şey midenizi bulandırmamak için. Yok, mide çok büyük bir bulandırıcı kaşık şey değil. zaten. Hindistan Evet. cevizi yağı mide bulandırmıyor ama dediğin yoğun olması tabii o işi daha da zorlaştırıyor. Yok, sek yapılır. Yani belki sulandırabilirsiniz ama sek yapılması o aradaki daha kayganlaştırıyor. Sonrasında gün içerisinde de bakterinin diş yüzeyinizi ve dilinize tutunmasına engel oluyor. O yüzden çok faydalı. Peki son olarak evde doğal yöntemlerle ağız kokusunu nasıl geçiririz bunun dışında? Bunun dışında karanfil yağı damlatılmış sular. Tabii ki dişinizi fırçalamayın, ağız gargarası yapmayın, diş ipi kullanmayın. Direkt bunu yapın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet, öyle bir şey yok. Tüm hijyeninizi normal yaptıktan sonra gece işte arayüz fırçası, diş ipi, gün içerisinde en az 3 kere fırçalama, her fırçalama en az 3 dakika yaptıktan sonra yani karanfilli sular, işte nane, ferahlık veren çeşitli ağız içi gargaralar kullanabiliriz. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, verdiğiniz ben bilgilerden teşekkür ederim. dolayı. Evet, Sağlık Türkiye'de programında diş hekimi Tülay Akkol bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek efendim. Bir yere ayrılmayın.